Herkese merhabalar, ben Huri Metek Mutfak'ta kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. İşin yaprak sarması tarifi hazırlıyorum. Bir kısmında etli hazırladım. Tariflerime hemen başlıyorum. Bahçeden topladığım 3 kiloya yakın yaprağım var. Sıcak suya yapraklarımı azar azar atarak suyun içine bastırıyorum. Ara sıra ters düz yaparak yapraklarım yumuşayana kadar haşlamaya bırakıyorum. Yaprakları attıktan sonra kapağını kapatıyorum. Yumuşadıktan sonra kontrol ediyorum. Süzerek bir tepsiye alıyorum. Evet, yapraklarımı kontrol ettim, yumuşamışlar. Hemen süzerek bir tepsiye alıyorum ve soğutmaya bırakıyorum. Kalan yaprakları da azar azar haşlamaya devam ediyorum. Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Evet, yumuşayan yaprakları süzerek geniş bir tepsinin içine alıyorum. Ayrı tepsileri aldım hazır soğuması için. Evet, yaprakların hepsini haşladım, hazırlar. İç harcımız için 1,5 kiloya yakın kuru soğanım var. Kuru soğanları yemeklik olacak şekilde ince ince doğruyorum. Bir tencerenin içine alalım. Kalanları da doğramaya devam ediyorum. Bardağı zeytinyağı gezdiriyorum. Kapağını kapatarak kokusu çıkana kadar kavuralım. Evet, ara sıra karıştırarak kavurma işlemine devam edelim. Evet, mis gibi soğan kokmaya başladı. Karıştırıyorum. 15 dakika önce de suda beklettiğim 6,5 su bardağı baldo pirincim var. Yıkadım, süzdüm. Soğanların üzerine alıyorum. 4-5 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Pirinçlerimiz ve soğanlarımız karışana kadar karıştıralım. Yüksek ateşte pirinçlerimiz topak olana kadar kavuralım. Pirinçlerimizi güzel bir şekilde kavurmamız çok önemlidir. Pirinçlerimizin kırılmaması için önemli bir püf noktasıdır. Evet, gördüğünüz gibi artık pirinçlerin topak olmaya başladı. Üzerine 3 su bardağı kaynar sıcak su ekliyorum. Hızlıca karıştırıyorum. Kapağını kapatarak suyunu çekene kadar pişirdikten sonra demlenmeyi bırakıyorum. Bir demet taze nane, bir demet taze maydanoz, bir demet taze dereotunu ince olacak şekilde kıyalım.
Evet, damak tadınıza göre baharat ekleyin. Kuru nane, acı pul biber, karabiber, normal pul biber ekledim ve karıştırıyorum. Miktarlarını damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Doğradığım taze otları da ilave ediyorum ve en son tüm malzemeyi tekrardan karıştırıyorum. Kıymalı iç harcımız için 4 adet kuru soğanı yemeklik olacak şekilde doğradım. Yarım demet maydanozu da ince ince doğruyorum. Gram kıymanın üzerine soğanları ve maydanozları ekleyelim. Su bardağı yıkanmış suda beklemiş baldo pirinci ekliyorum. Kuru nane, acı pul biber, tuz, karabiber, yarım su bardağına yakın zeytinyağı, yarım su bardağı domates suyu ve 2 su bardağı suyu azar azar ekleyerek elimle yoğurarak karıştırıyorum. Sulu sulu bir iç harcımız olmalı. Evet, iç harcımız artık hazır. Yapraklarımı düz bir zemine seriyorum. Zeytinyağlı iç harçtan bolca her birine pay ediyorum. Kenarlarını kapatarak sıkıca sarıyorum. Yapraklarım ve iç harcım bitene kadar aynı işlemi yapmaya devam ediyorum. Dolma için küçük yaprakları tercih edelim. Küçük olanları düz bir zeminin üzerine seriyorum. Harcımızı karıştıralım. Yarım yemek kaşığı olacak şekilde yaprakların üzerine alalım. Kenarlarını kapatarak bol bol saralım. Harcım bitene kadar aynı işlemi yapmaya devam ediyorum. Bir tencereye alıyorum. Fazla geldiği için büyük bir tencereye aktarıyorum. 1-1,5 tatlı kaşığına yakın tuz serpiyorum. Yarısına gelecek kadar soğuk su gezdirelim. Kapatarak kaynayana kadar yüksek, daha sonra kısık ateşte pişirmeye bırakalım. Domates suyu için şöyle yarım kavanoz domates suyu ve zeytinyağını sos haline gelene kadar kaynatıyorum. Bir miktar da su ilavesi yaptım. Olmamı da kontrol ediyorum. Altını kısa alıyorum. Suyu azalınca hazırladığım sosu bolca üzerine gezdiriyorum ve birlikte pişirme işlemine devam ediyorum. Miktarda su ilavesi yaptım. Sulu sulu yemek tarzında olmasını istediğim için. Bittiği yaprak sarmam artık hazır. Altını kapatıyorum. Bir kepçeyle dikkatli bir şekilde servis tabağına alarak ikramı hazırlıyorum. Ekmeği bana bana sulu sulu yiyebilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli oldu.
Evet, zeytinyağlı yaprakları da annem ve kardeşimle birlikte sardık. Buzdolabı poşetlerine bir yemeklik olacak şekilde pay ediyorum.